2 saniye durun ve sadece bu gözlerin içine bakın. Ne hissettiniz? Acı, endişe, korku, yarım kalmış bir çığlık, yoksa sadece takılıp kaldınız mı? Binlerce tuvalde karşımıza çıkan bu bakışlar aslında Türk resminin en büyük gizemlerinden biri ve belki de bir saplantı. O mühürlü gözlerin sessizliği ve büyük ressam Nuri İyem'in hikayesi başlıyor. Bir insan neden 60 yıl boyunca aynı kadını çizer? Binlerce kez. Hikaye 1915'te Aksaray'da başladı ama asıl mühür Cizre'de bir sıtma nöbetinde vuruldu. Nuri ateşler içinde yanarken gözünü her açtığında bir yüz görüyordu. Ablası Aliye. Ona bayılırdım, beni her şeyden korurdu dediği ablası. Aliye 19 yaşında ilk çocuğunu doğururken hayata veda etti. Nuri henüz 7 yaşındaydı. O günden sonra çizdiği kadınlarda aslında o gecelerde başucunda bekleyen o bakışı geri getirmeye çalıştı. Nuri ne zamanın içindeydi artık ne de dışında. Hep o anın içinde kaldı. Gözler onun tablolarına giriş için bir anahtar oldu. Çok göz resmettim ama Aliye ablamınkiler benim yaptıklarımdan falan çok ayrı bir şeydi dedi yıllar sonra. Çocuktu resim yapmaya başladığında uçları sürekli kırılan kalemlerini açmak için kıymetli usturalarından birini kullandığı babasından tokat da yedi ama devam etti. Babası onun doktor olmasını istiyordu. Nuri tıbbiye okuyacağım diye İstanbul'a gitti ama Güzel Sanatlar Akademisi'ne yazıldı. Babasının bunu öğrendikten sonra söylediği ancak resim öğretmeni olursun sözünü hiç unutmadı. Annesi için durum daha da farklıydı. Çünkü ona göre resim günahtı. Namaz kılarken oğlunun yaptığı resimlerin üzerini örterdi. Melekler kaçmasın diye. Nuri o beyaz örtülerin altındaki resimlerle büyüdü. 1940'larda Türk resminde Yeniler grubu içindeydi. O Anadolu toprağını sevdi. Liman işçisini, köylüyü, kadınları. Meşhur nalbant tablosundaki semboller yüzünden hapse girdiğinde bile aklında sadece resim vardı. Cezaevinde yediği dayak önemli değildi. Asıl acı resim yapamamaktı. Dışarı çıktığında o topraklarından kopup gelenleri çizerken onu görünce sokakta yollarını değiştiren tanıdıkları oldu. Ama bazıları hariç. Örneğin "Hey Nuri, korkma, ben onlardan değilim" diye hatırını soran Sait Faik Abasıyanık gibi. Benim kendi meselem, kendi açmazım var. Onu koyuyorum resimlerimde ortaya diyordu. Tren garlarında bekleyen o mahzun kalabalıkları Göç serisinde ölümsüzleştirdi. Emeği, çaresizliği, kimi zaman o efsaneleşmiş 3 kadın tablolarındaki gibi sessiz bir dayanışmayı resmetti. Kadına çok insafsız davranıyoruz. Kadını gerçekten sömürüyoruz. Şehirde, köyde, her yerde diyordu. Bu yüzden resimlerinde onları hep konuşturdu Nuriyem. Bu dededen toruna Atatürk'üleri resmi. Katıldığı bir yarışma için yaptı. Atatürk portresi de yaptı ama bunun yeri başka. Arkada devrime, Atatürk'e ait ne varsa hepsi duvarlarda bir poster halinde. Önde 2 torununa Atatürk'ülerini söyleyen bir dede. Ölümüne kadar süren bir evlilik yaptı Nasip Hanım'la. 61 yıllık bir birliktelik. İkisi de sanatçıydı. Nasip Hanım hem eşi hem de modeliydi. Baba oldu, dede oldu. Bir ressam olarak yaşarken takdir edildi. 3000'in üzerinde resim yaptı, sergiler açtı. Ama her fırça darbesinde o mühür gözleri aramaya devam etti. 2005'te hayata veda ettiğinde kartvizitinde tek bir kelime vardı: ressam. Başka hiçbir şey olmadı. Başka bir şey olmayı hiç istemedi. Evet, hiçbir resim konuşmaz ama bazıları asla susmaz. Nuri İyem'in bize dünyaları anlatan Anadolu kadınları gibi. Herkes kendi gerçeğinden bir anlam çıkarır elbette ama şimdi bu hikayeyi dinledikten sonra ne görüyorsunuz? Hasret mi? Acı mı? İnsan en çok acı çektiği şeyi hatırlarmış demiş Dostoyevski. Belki de bu yüzden o gözler hiç değişmedi. Ali'ye gitti, Nuri İyem gitti ama o gözler anlatmaya devam ediyor.